sizlerle gömlekten çanta dikimi yapacağız. Cüzdan şeklinde daha önce çalışılmış bir örneğim var. Açtığımız zaman bir çanta oluşturacağız. Gömleğimizin orijinalliğini bozmadım. Düğmeleri üzerinde bıraktım. Kenarlarına zikzak dikişlerle süsledim. Cebi özellikle çıkartmadım. Siz de aynı şekilde çalışabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi söktüğümüz zaman iz yapacak. O yüzden o da süslememize kullanabileceğimiz bir cep olur düşüncesiyle. Şöyle tekrar göstereyim. Cüzdanımız da bu. Böyle bir çanta çalışması yapacağız. Evlerde kullanmadığımız yıpranmış gömleklerimiz vardır. Aynı zamanda ekonomik kullanalım, masraf etmeyelim tekrar diye böyle bir çalışma yapacağız. Bunun için öncelikle ölçülerimizi vereceğim. Çantamızın asıl kısmı, torbası diyelim. 2 adet 40 santim eninde, 50 santim boyunda bir parça keseceğiz. Ön ve arka parçalarımızdan keseceğiz. Burada kol tarafını kullanabiliriz. Bir tane cep keseceğiz. 23 santim boyunda, 18 santim eninde. 2 adet de çanta sapı keseceğiz. Bu da 36 santim boyunda, 8 santim eninde. Dikiş payları içinde. Şurada bir işaretimiz var. Onu zaten çalışırken de göreceğiz. Körük yapacağız burada da. Çantanın tabanı rahat olsun diye kesimimize başlayalım. Şimdi cebi de kullanmak istediğimiz için cepten şöyle 6 santim yukarıdan bir işaret alalım. Cebin kenarından 1,5 santim dışa çıkalım. Bir işaret alalım. Asıl ölçümüz buradan sonra başlıyor. 40 santim işaretledim. Eni 40 santimdi. 6 santim yukarı çıkmıştık. Buradan aşağıya 50 santimimizi işaretleyelim. Bunu dikdörtgen şekilde hiç kaldırmadan alt kısımları düzelterek topluluk yaptığı yerler var mı bakıyoruz. Hemen minik bir basit bir şekilde çizelim. Düzgün düşsün diye. Yukarısını çizelim. Dikkat ettiğim nokta özellikle buralardan tamam 6 santim çıktım ama burada da üst kısmında kıvırma yapacağımız yerlerde düğmemize dikkat edelim. Makinemize gelmesin diye. Çünkü düğmeleri sökmek istemiyoruz. Üzerinde süs olarak kalsın. İsterseniz düğmeleri çıkartıp alt parçayı üst tarafa getirirseniz burada ilik olduğu için üste getirip zikzakla yine temizleyebilirsiniz. O arzunuza kalmış bir şey. Koldan cep ve askılarımızı alacağız. Burasını da kesiyorum. Şurasına ve iç tarafa şerit halinde bir zikzak çekeceğiz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Ama buralarda hani çantada içine koyduğumuz şeyler düşebilir diyerek zikzak çekmeyi tercih ediyoruz. Hemen zikzağımızı çekelim. Bu şekilde kenara getiriyorum. Makinemi zikzağı ayarladım. Şimdi her makinenin farklı şöyle gösterebilirim. Bu makinede şu düğmemizi C'ye getiriyoruz. Biraz sıkı zikzak olsun diye dikiş aralığımızı 2'ye getiriyoruz. İplik rahatlığımız 5'te kalıyor. Diğer tarafta da aynı işlemi yapalım. Hem bir süs oldu hem de daha sağlam, daha sağlıklı olacak. Kumaşımızın yüzüne bakacak şekilde birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Cep kısmı üstte kalacağı için açıklığımız burada kalacak. Şu üç kenarı makineye çekiyoruz. Overlock da çekebilirsiniz. Zaten normalde kenarlarını overlockla temizliyoruz. Ben şimdi overlockta hem makinesini çekeceğim hem kenar temizliğini yapacağım. Tekrar ediyorum. Cebin olduğu kısım üst kısım olacağı için orayı açık bırakıyoruz. Diğer kısımları, üç kenarı makineye overlock'a çekiyoruz. Düzgün düşürebilmek için arkadaşlar böyle dönerek değil de iki uzun kenarı çekip ondan sonra altı birleştirirseniz daha rahat çalışırsınız. Yerde düzelterek. Şimdi alt kısmında overlock'u çekiyorum. Overlock'umuzu çektik. Yalnız şöyle söyleyeyim. İleride overlock makinemiz olmayabilir. Normal dikiş makinesinde düz dikiş ayarında diktikten sonra tekrar daha önce de ben tabii ki kendi kullandığım makine için söylüyorum. Burada ayarları var. Zikzak ayarına getirip çevresine bir zikzak çekelim. Bu da temiz dikiş görünsün, ipliklenmesin diye. Şimdi köşe çalışması yapacağız. Örneğimizde de tekrar gösteriyorum. Şöyle bir
çalışmamız taban gibi. Taban olarak düşünelim. Alta bir mukavva koyduğumuzda taban olur. Ama biz bunu katlı çanta olarak kullanacağımız için tabii ki mukavva koymayacağız. Şu işlemi yapacağız. Onu yapabilmek için de elimizi içine geçiriyoruz. Köşeye getiriyoruz. Köşeden tutuyoruz. Bu dikişimizle bu dikişimiz birbirine denk gelecek şekilde şöyle iğneyle de kontrol edebiliriz. Bakın şöyle yaptığımda iğnemi buradan batırdığım zaman karşılığında buradan çıkartacağım. Şöyle açıyorum. Şöyle gösteriyorum. Şu işlem. Üçgen şekline getirdim. Şimdi burada ölçü vererek çalışıyorum ben, özellikle sizler de daha rahat kullanabilin diye. 6 santim çok ideal geldi işaretimi. Uçtan yukarıya doğru dümdüz çiziyorum. Cetvelle de birleştirelim. Yani bunu birleştirdiğimiz zaman şu ve şu ölçümüz eşit olacak. Ölçerek kontrol edebilirsiniz. Aynı işlemi burada da yapıp buralarında yine overlock'unu çekip, isterseniz makinesini çekip zikzağını çekiyorsunuz. Burası bitecek. Daha sonra da cep çalışmamıza geçeceğiz. Burayı da aynı şekilde tekrar görmüş olalım. Dikişi dikişe getirdim. Bir iğne takıyorum. Bakın tam dikişin dibinden batıyorum. Karşı tarafımdaki, diğer taraftaki dikişe ulaşıyorum. Dümdüz iğneliyorum. Bu. Ondan sonra yere yerleştirip 6 santim hemen tam köşeden, uçtan işaretimi alıyorum. Cetvelle tekrar çiziyorum. Buradan bunu kesip atacağım. Diğer tarafı da aynı yapacağım. Çevirelim bu şekilde. Hem tabanımız var, bakın arkadaşlar, şöyle tabanımız oldu. Şimdi cep kısmına geçelim. Cep ve sapları keselim. Bunun için de kollardan faydalanıyoruz. Zaten kalan parçamız onlar. İlk önce şöyle düzleyelim. Altı da açalım. 8 santim veriyorsa böyle yapalım. Evet, cebimize 23 santime 18 santim demiştik. 23-24 yapabilirsiniz. Boyunu alıyorum. Cüzdanımızın çok küçük olmamasına dikkat ediyoruz ki torbayı katladığımız zaman cüzdanın içine rahat sığsın. Ben şöyle çiçeği olarak keseceğim. 18 santimdi eni. Ortası katlı olduğu için 9 santimden işaretimi alıp bunu da kesiyorum. Cep parçamız. Şimdi bir kısmını, bir tarafını daha doğrusu yine şurada göstereyim. Şöyle ağız kısmı olacağı için yarım santim içine 1-1,5 santim kadar dışına olmak üzere katlayıp hemen bir burada normal düz makine çekeceğiz. Şöyle bir pratik ütü de yapabiliriz. Ütüye gitmemek için masanın kenarına katladığımız yerden şöyle yaptığımızda daha rahat çalışabilmek için ütü yaptık. Tekrar katladım. Bunu göz kararı da şöyle yapabilirsiniz. Ben de ölçmüyorum. 1-1,5 santim. Hemen masamın kenarına sürüyorum ki daha rahat makine çekeyim. Zaten makine zikzaktaydı. Ben özellikle zikzak çekiyorum. Görüntüsü daha güzel olsun diye. İsterseniz düz makinede çekebilirsiniz. Cebimizin üst kısmını çektik. Şimdi 10 santimden katlayacağım. İğne koyuyorum. Katlayacağım zaten oradan. Santimden işaretlerimizi aldık. Katlıyoruz. Katlıyoruz. Buradan ve buradan tekrar bir makine çekiyoruz. Şurada 2 santim payımız kalacak. Tam birebir katlamıyoruz. Uçtan başlıyorum. Şöyle bir cüzdanımız oldu. Askı boyunu ben tabii 36'ya 8 santim verdim ama istersek daha uzun da yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Boy tamamen sizin kendinize kalmış. Parçamı düzlüyorum. Eni de aynı şekilde kumaşınızın verdiği şekilde daha ince yapabilirsiniz. Farklı bir parçadan süsleme amaçlı farklı bir parça kullanabilirsiniz. O tamamen size kalmış. İşaretlediğim yerlerden çizip kesiyorum.
36 santimden kestik. Şimdi bunu da iki ucunu, iki kenarını, uzun kenarı 1 santimden katlayıp ütüyle iz yapabilirsiniz veya az önce gösterdiğim şekilde çalışabilirsiniz. Birer santimden katlayıp tekrar şöyle üst üste getirin. Makineye çekin. Yine zikzak. Ucu ucuna getiriyoruz katladığımız yerden. Çantamız bitti. Cüzdanımız tamam. Saplarımız tamam. Şimdi cüzdanı çantamıza yerleştireceğiz. Sapları da daha sonra yerleştirip üstünden makinemizi çekeceğiz. Arka tarafa, ön taraf burası olduğuna göre arka tarafı ortasını buluyoruz. Aynı şekilde cüzdanımızın da ortasını buluyoruz. Ortayı ortaya getireceğiz. Şöyle. Bu arada çantamızı 1 santimden kıvıralım. Ütüyle de işaret alabilirsiniz. Yine kendinize göre tırnak ütüsü de yapabilirsiniz. 1 santimden kıvırdım. Tekrar 2 santimden kıvıracağım. Şu şekilde olacak. Bu araya cüzdanımızı yerleştiriyoruz. Katladığımız bakın şurada şöyle göstereyim. Şöyle. Şuraya bir iz yaptım. İğne ile isterseniz şöyle işaret koyalım. Katladığım yer burası. Ortasını buraya getirdiğimde şu payımız 1 santim içinde kalacak. Şöyle hemen hemen 2 santimden katlayacağım yere geliyor. Ortayı ortaya getirdim. İğne takıyorum. Diğer tarafı da aynı yapıyorum uçları. Şurada 1 santim kadar, 1 santim, 1,5 santim payımızın olduğu kadar açıklığımız kalsın. Yani cep direkt buraya yapışmayacak. Şöyle tekrar görelim. Şu. Şimdi tam cüzdanımızın bittiği yere, yani cüzdanla bütünleşiyormuş gibi düşünelim. Askımızı koyalım. Üzerine iğnemizi takalım. Askının diğer tarafını şöyle çeviriyoruz. Düz çeviriyoruz. Yine bütünleştiriyoruz. Ucu ucuna. Ucunu tekrar içine koymayalım. Kalınlık yapıyor çünkü. Zikzak da çekeceğimiz için paylarda bir sıkıntı olmaz. Ön kısımda da yine dikişimizden şöyle tutup ortalıyoruz. Bu askımızın geldiği yere burada kat işaretlerimizi tekrar şöyle iğneyle tutturacağım şimdi. Çantanın ucunu kapattık. Bu şekilde kapattık. Şimdi makine çekerken burası zaten toplanacak. Ortaladık, daha doğrusu üst üste getirdik. Askımızın geldiği yerde, hemen aynı yerde şu şekilde payımızın üzerine bunu da iğneliyoruz. Aynı şekilde döndürüyoruz. Ters dönmemesine dikkat edin. Şöyle tekrar kontrolümüzü yapalım. Üst üste geldi. Bunu da aynı ucu, katladığımız uçta kalsın. Şimdi çevresini yine zikzak çekeceğiz. Askıyı kaydırmadan iğnemizi alalım. İsterseniz teyelleyerek de çalışmayı yapabilirsiniz. Dikkat ederek çekelim. Başladığımız noktada bitirdik. İsterseniz bir sıra daha şöyle üstten bir zikzak daha çekebilirsiniz. Çantanın sapını da tekrar sabitlemiş oluruz. Bakın şurada çantamızın sapı havada kalacak. O yüzden evet arkadaşlar, çantamız bitti. Cüzdanımız içinde. Şimdi katlamasını yapalım. Cüzdanı dışa çıkartıyoruz. Çeviriyoruz. Sapın altta, yani önde kalan kısmı içine getiriyoruz. Şu şekilde katlayabilirsiniz. Şöyle. Hani daha düzgün görünsün diye. Bunu kapatıyoruz. Ondan sonra şuralarını toparlıyoruz. O kadar hani. Ondan sonra tam şu hizadan, cebimiz kadardan bir tarafı, yine aynı şekilde cebimiz hizasında diğer tarafı şu şekilde katlıyoruz. Bunun içine girecek. Daha sonra buradan şu mesafeye göre katlaya katlaya geliyoruz. Daha sonra cüzdanın içine uçlardan düzelterek yerleştiriyoruz. Böyle bir cüzdan çantamız oluyor.